Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için triliçe tarifi paylaşıyor olacağım. Yapımı oldukça kolay, pastaneden almış olduğunuz triliçeyi kesinlikle aratmayacak. Üstelik çok da bereketli. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz triliçenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak kek harcını hazırlayacağız. Bunun için 6 adet yumurtanın sarısını beyazından ayırdım. İlk önce beyazıyla işlem yapacağız, daha sonra sarısıyla devam edeceğiz. 6 adet yumurtanın akını alıyorum, mikser yardımıyla güzelce çırpıyorum. Tabanına yapacağımız harcı için 1 su bardağı şeker kullandım. Bunun yarısını akını çırparken koyuyorum. Kalan yarısını da yumurtanın sarılarıyla birlikte çırpacağız. Yumurtanın beyazını krem şanti kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorum. Kaseyi kaldırdığınız zaman kesinlikle akma olmasın. Bu da bize kıvamının olduğunu gösteriyor. Yumurta beyazını ve şekeri güzelce köpürttüm, kenara alıyorum. Altı adet yumurta sarısını tezgaha koyuyorum. Şekerin kalan yarısını yumurta sarılarının içerisine koyuyorum. Mikser yardımıyla şekerler tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Yumurta sarısı ve şekerler mayonez kıvamını aldı. Tarifimde yarım çay bardağı kaynar su kullandım. Yumurta sarısını ve şekerleri çırparken kaynar suyu da yavaş yavaş ekliyorum. Bu aşamada suyun hepsini kesinlikle boşaltmıyoruz, yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyoruz. Böylelikle yumurta sarılarını da pişirmemiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi suyu da koyduktan sonra tekrar biraz daha karıştırıyorum. Kıvamı oldukça güzel oldu. Çırpıcıyı artık kek harcının içerisinden çıkartıyorum. Yumurta sarısıyla çırpmış olduğumuz harcı daha geniş kasenin içerisine boşaltıyorum. Burada diğer malzemelerle buluşturacağız. 1,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Eleğin içerisine 1,5 su bardağı unu ekliyorum. Unun içerisine 1 çimcik tuzu ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı da eleğin içerisine koyuyorum. Bu karışımı tek seferde elemeyeceğim. Harcın içerisine unumuzu yavaş yavaş eleyerek ekleyeceğiz. Bir kısmını eledikten sonra spatula yardımıyla alttan yukarıya doğru karıştırıyorum. Bu sayede yumurtanın havasını da söndürmüyoruz. Unu ben 4-5 seferde koydum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kalan unu da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Bütün malzemeler birbirine güzelce geçti. Karıştırmış olduğum yumurta beyazını alıyorum. Unda yapmış olduğumuz tekniğin aynısını kullanacağız. Azar azar yumurta beyazını koyacağım, çok hafif hareketlerle de karıştıracağım. Böylelikle her iki ürünün de kesinlikle hava kabarcıklarını söndürmüyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yumurta beyazının hepsini koyduktan sonra yavaş hareketlerle karıştırdım. Kek harcımızı pişireceğimiz tepsinin tabanına yağlı kağıdı koyuyorum. Daha sonra harcımızı boşaltıyoruz. Fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Trilçenin kek harcını sıcak fırında pişireceğiz. Bütün harcı boşalttıktan sonra ince bir tabaka şeklinde tepsinin taban kısmına yayıyorum.
Böyle ince gözüktüğüne bakmayın, gerçekten tam kıvamında olacak. Kek harcını düzelttikten sonra tepsiyi tezgahın üzerine biraz vuruyorum. Bu sayede harcın içerisinde oluşabilecek hava kabarcıklarını da söndürüyoruz. Hazırlamış olduğumuz kek harcımızı fırına götürüyoruz. 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Kekimiz pişerken biz de şerbetimizi hazırlıyoruz. Kasenin içerisine 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilyayı ekledikten sonra kremayı koyuyorum. 5 su bardağı sütü yavaş yavaş ekliyorum. İlk olarak bir kısmını ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra kalan kısmını da ekliyorum. İçerisine koymuş olduğum şeker tamamen eriyinceye kadar bu şekilde karıştırıyorum. Trilçenin şerbetini kaynatmıyoruz, soğuk şerbet olarak kullanacağız. Şerbetimiz oldukça güzel oldu. Buzdolabına koyuyoruz ve soğuk olarak bekletiyoruz. 30 dakikanın sonunda trilçemizin keki pişti. Bu aşamada kürdan testi yapın. Bir tane kürdanı kekinize batırın. Çıkarttığınız zaman temizse piştiği anlamına gelir. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağı geçtikten sonra tepsinin içerisinden çıkartacağım. Keki ters çevireceğiz. Bu şekilde şerbetlemiyoruz. Yan taraflarını tepsiden ayırdıktan sonra tahtanın üzerine ters çeviriyorum. Daha sonra üzerindeki yağlı kağıdı çıkartıyorum. Taban kısmı üste gelecek şekilde tepsiye tekrar keki yerleştiriyorum. Bu sayede şerbetimizi tamamen çekecek, gerçekten çok lezzetli olacak. Kekimiz ılık, şerbetimiz buz gibi soğuk. Kekin her tarafı ıslanacak şekilde şerbeti yavaş yavaş döküyorum. Hızlı bir şekilde de şerbetini çekiyor. Kekimizi dolaba kaldırıyoruz. Üzerine dökeceğimiz karamel sosu hazırlıyoruz. Tavanın içerisine 1 su bardağı toz şekeri koyuyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını koyduktan sonra ocağımızın altı orta ateşte şekeri eritiyoruz. Bu aşamada çok fazla karıştırmayın. Güzelce eridikten sonra spatula yardımıyla karıştırıyorum. Ocağınızın altı yüksek ateşte olursa şekeriniz yanar. O yüzden orta ateşte yavaş yavaş şekerinizi eritin. Daha sonra içerisine 1 paket kremayı ekliyorum. Bunu da şekerle birlikte pişireceğim. Şeker tamamen eriyinceye kadar yavaş yavaş karıştırıyorum, kısık ateşte pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şeker tamamen eridi, karamelimiz kıvamını aldı. Ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. 1 paket krem şantiyi kasenin içerisine koyuyorum, buz gibi soğuk olan 1 bardak sütü ekliyorum. Mikser yardımıyla güzelce kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Krem şantimiz kıvamını aldı. İçerisinden 2 yemek kaşığı krem şanti alıyorum. Bunu da süsleme işleminde kullanacağım. Bütün malzemelerimizi güzelce soğuttuk. Kekin üzerine krem şantiyi boşaltıyorum. Daha sonra spatula yardımıyla güzelce bütün krem şantiyi yayıyorum. Karamel sosumuzu krem şantinin üzerine boşaltıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Dolapta 1 saat beklettikten sonra krem şanti ile süslüyorum. Ben sıkma poşeti kullandım. İsterseniz dondurucu poşeti de kullanabilirsiniz. Bu şekilde sık sık olacak şekilde krem şantiyi sıkıyorum. Daha sonra kürdan yardımıyla dikine olacak şekilde çizgiler atıyorum. Bu işlemi bitirdikten sonra tekrar ters istikamette çizgiler atıyorum. Artık triliçemiz hazır. 4 saatin sonunda servis için hazırlayabilirsiniz. İsterseniz ertesi günde afiyetle tüketebilirsiniz. Ben bir gün beklettikten sonra servise çıkartıyorum.
Böylelikle şerbetini daha güzel çekmiş oluyor ve daha lezzetli oluyor. Bu leziz ve güzel trilçenin tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.